Sade yapacağım. Erişteyi yapacağım şimdi. Yumurtaları şu kaseye kıracağım. Bir kase yumurta, bir kase su koyacağım. 1'e 1 ölçü koyacağım arkadaşlar. Dört tane yumurta bana yetecek. Dört tane yumurta kırdım. Bakın bir kase geldi. Şimdi bunu yoğurma kabıma boşaltıyorum. Şimdi bunun üzerine su ekleyeceğim. Bu ölçüyle aynı şekilde su ekleyeceğim. Şöyle bir dolu su ekliyorum. Üzerine tuz atacağım. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve yine aynı ölçüyle un ekleyeceğim arkadaşlar. Buradaki amacımız katı bir hamur elde etmek. Ben şimdi size ilk defa yapanlar için ölçüsünü veriyorum. Ama hamur kıvamını da göstereceğim. Hamur kıvamı da burada çok önemli. Ununuzun ve yumurtanızın büyüklüğüne göre, unun kalitesine göre ölçü tabii ki değişebilir ama hamur kıvamı önemli. Şimdi 2 ölçü koyduktan sonra yoğuracağım bunu. Bu ölçümle 5 ölçü un koydum arkadaşlar. Makinem biraz zorlanıyor sert bir hamur olduğu için. Bundan sonrasını elimle toparlayacağım. Karma işlemini makinede yaptım. Sonrasında tezgahıma aldım. Burada da toplama işlemini yapacağım. Çünkü makine zorlanmaya başladı hamur katı olduğu için. Buzdolabı poşetine koyacağım ve 2 saat biraz dinlenmesini sağlayacağım. Dinlendikten sonra tekrar yoğuracağım arkadaşlar. Çünkü bunu çok iyi yoğurmazsanız erişteniz güzel olmaz. O yüzden şöyle biraz toparlayacağım. Bakın hamurun kıvamı da bu. Sert bir hamur, bastırarak ittiriyorum içeriye. Bakın böyle bastırarak ittiriyorum. Sert bir hamur. Şimdi bunu buzdolabı poşetine koyayım. 2 saat kenarda dinlensin. Erişte hamurum bekledi. 2 saat dinlendi. Şimdi tekrar güzelce yoğurup beze alacağım. Biraz da yumuşadı tabii. Bakın. Tezgahıma biraz un serpiyorum. Ve hamurumu koyuyorum. Elimin şu kısmıyla bastıra bastıra yoğuracağım arkadaşlar. Beş dakika yoğurduğum hamurumu şöyle sizlere gösteriyorum. Hamurun kıvamını nasıl anlarız? Yoğrulduğunu nasıl anlarız? Yani yeteri kadar yoğrulduğunu. Şöyle bakın. Hamur pürüzsüz bir kıvama geldi. Böyle arkası da önü de pürüzsüz bir kıvama geldikten sonra bu kadar yeterli diyoruz ve şimdi bunu bezelere ayıracağım. Sert bir hamur olduğu için o kadar kolay ayrılmayabilir. Biraz bizi zorlayabilir. Pişireceğiniz sacın ölçüsüne göre yumaklarınızı alabilirsiniz. Benim sacım çok büyük değil. Ve çok da ince açmayacağımız için benim için bu beze yeter. Dört bezeye ayarlayacağım bunları.
Üzerini bir poşetle örtüyorum. Buzdolabı poşetini açtım, ikiye böldüm. Şöyle altlarına vereyim, kurumasın. Bir 15 dakika bekleteceğim bu şekilde. Bezeler dinlendi. Şimdi birazcık un koyup altına şu bezeleri avuç içlerimize şu ayalarla yine bu şekilde açıyoruz. Üzerine un serpelim. Diğer açtığımızı da bunun üzerine koyacağız çünkü. Şimdi bu hamurları şöyle kenara alıyorum. Bunlar tekrardan burada dinlenecekler ve ben bir tanesini açacağım şöyle. Bunlar dinlenirken yine üzerlerini kapatalım. Kesinlikle üzerini kapatmamız lazım ki kurumasın. Şimdi hamurumu açmaya başlıyorum. 1 santim kalınlığında olması gerekiyor. Çok ince olmasın arkadaşlar. Fazla da kalın olursa erişteleriniz güzel olmaz. Benimki bu kadar yeterli. Şimdi masanın üzerine serdiğim bezin üstüne bunu koyup üzerinde kapatacağım. Hepsini açtıktan sonra pişirme işlemine geçeceğim. Erişteleri açtım. Böyle bezin üzerine koydum. Bakın çok ince değil. Altındaki desenler görünmüyor bile. Bir de dışarıda ses var arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yol yapıyorlar herhalde belediyenin. Böyle 4 tane bezemi açtım. Şimdi balkonumdaki sacımla birazcık pişireceğim bunları. Isınan sacımın üzerine açtığım hamuru bu şekilde koyacağım. Çok çabuk pişiyor. Hemen başından ayrılmayacaksınız. Şöyle azıcık pişti. Bakın hemen çevireceğiz. Şuraya o kareli bezi getirir misin? Kızarmayacak arkadaşlar. Bu şekilde olacak yüzü. Şimdi bir tanesini buraya aldım. Şöyle ortadan keseceğim. Şöyle tekrar ortadan kesip 4'e böleceğim yani. Şöyle üst üste koyacağım. Şöyle 2 parmak genişliğinde kesmem gerekiyor. Düz bir şerit halinde. Şöyle. Şu şekilde kestiğim şeritleri kenara alıyorum. Hepsini aynı şekilde keseceğim. Kibrit çöpü kalınlığında olacak arkadaşlar ve onun kadar uzunlukta olacak. Hamurumun kıvamı da kalınlığı da çok güzel oldu. Şimdi hepsini bu şekilde yaparak tamamlayacağım işlemi. Hepsini keseceğim. Şimdi bu kenarı köşesi olan yerleri de tekrardan ayırıyorum. Şöyle bir tabağın içerisine. Onları farklı değerlendireceğim arkadaşlar. Şunun gibi yani.
şu kısmı ayırıyorum. Çünkü eriştelerimiz o zaman büyüklü küçüklü olur. Pişerken hepsi aynı ayarda pişmez. O yüzden bu kısmı böyle üçgen üçgen ayırabilirsiniz, yapabilirsiniz. Şimdi bu kestiğim erişteleri de gölge bir yerde, balkonunuz olabilir, odanız olabilir, salonunuz olabilir. Oraya bir bez yayıp üzerine sereceğim. Salon masamın üzerine yaydığım bezin üzerine kestiğim erişteyi şöyle yavaş yavaş yayacağım. Bakın arkadaşlar, çok güzel oldu. Şimdi kuruyunca çok daha güzel olacak. İki gün bu şekilde kuruyacak. 2-3 gün. Eğer ki içeride kurutuyorsanız pencereleri açın. Rüzgar essin, hava alsın. O şekilde kurusun. Şimdi ben bunu böyle bırakıyorum.